Muhtemelen herkes hayatının bir döneminde görülmediğini, duyulmadığını, fark edilmediğini hissetmiştir. Birine kendinizi anlatmak için harcadığınız o devasa enerjiyi, çabayı düşünün. Mesajlar yazdınız, jestler yaptınız, fedakarlıklarda bulundunuz. Belki saatler, günler, aylar boyunca yaptınız bunu ve sonra kendinize o soruyu sordunuz. Neden beni görmüyor? Peki ya cevap sizin yetersizliğinizde değilse? Ya cevap hiç olmayacak bir şeyi oldurmaya, zorlamaya çalışmakta yatıyorsa? Ben Mustafa Çay. Bugün bu paradoksu inceleyeceğiz. Görülmek, fark edilmek istemenin son derece insani olduğunu ama görmek istemeyen birine de kendimizi zorla göstermeye çalışmanın ne kadar tüketici olduğunu konuşacağız. Bu bir intikam manifestosu ya da bir teslimiyet dersi değil. Bu belki de en özgürleştirici farkındalık olabilir. Seni görmek istemeyen birinin önünde seni fark etmesi için dans etmeyi bırakmak. İnsanın bağlanma ihtiyacı evrenseldir. Psikologlar bunu onlarca yıl boyunca farklı açılardan inceledi. John Bowlby'nin bağlanma teorisinden Harlow'un ünlü maymun deneyine kadar bilim bize şunu söylüyor: bağlanmak, hayatta kalmak demektir. Bebekliğimizden itibaren görülmek ve tanınmak biyolojik bir ihtiyaç ve gereklilikti. Ve işte tam da bu yüzden biri bizi görmediğinde içgüdüsel tepkimiz daha fazla çaba harcamak oldu. Bu ilk başta mantıklı görünür. Çünkü bu evrimsel bir reflekstir. Ağlayan bir bebek annesinin dikkatini çekmek için sesini yükseltir. Ama problem şu, biz artık bir bebek değiliz ve karşımızdaki de bizi görmek isteyen ama bunu başaramayan biri değil. Çoğu zaman bizi görmek istemeyen biri. Ve bu iki durum arasındaki fark her şeyi değiştirir. İşte bugün odaklanacağımız nokta tam da burası olacak: görülmek için harcadığımız enerjinin bizi nasıl şekillendirdiği, hangi psikolojik dinamiklerin bizi bu döngüye soktu ve en önemlisi de bu döngüden çıkmanın 5 temel yolu. Görülmek kelimesi üzerine düşünelim şimdi biraz. Türkçe'de görmek fiili yalnızca fiziksel bir eylem değildir bildiğimiz gibi. Onu gördüm dediğimizde bazen onu anladım deriz aynı zamanda. Kendimi görmüyorum dediğimizde kendi değerimin farkında değilim demiş oluruz. Dilimizde görme eylemi adeta bir metafor fabrikasına dönüşmüş durumda. Gözler sadece bir çiçeğin rengini değil, sevgiyi de görür, dostluğu da görür, ihaneti de görür, yalanı da görür, samimiyeti de görür. İngilizce'deki to be seen ifadesi son yıllarda psikoloji literatüründe de çok özel bir anlam kazandı. Terapistler artık feeling seen, yani görülmüş hissetmek kavramını insanın en temel varoluşsal ihtiyaçlarından biri olarak tanımlıyor. Daniel Siegel gibi nöropsikologlar bu hissin beynin gelişimindeki kritik rolünü araştırmış. Görülmek, nörolojik olarak güvende olmak anlamına geliyor. Latince köküne gittiğimizde videre fiiliyle karşılaşırız. Görmek. Aynı kökten gelen evidence kelimesi de buradan doğar. Yani kanıt. Ve burada ilginç bir bağlantı açılır önümüzde. Tarihsel olarak insan görülmeyi bir kanıtla ilişkilendirmiştir. Görülmek var olduğunun bir kanıtıdır. Görülmemekse silinmektir. Bu felsefi boyutu kavramak önemli çünkü bize şunu açıklıyor: neden biri bizi görmediğinde kendimizi bu kadar çaresiz hissederiz? Çünkü derinlerde görülmemek var olmamak gibi hissettirir. Bu aşırı bir tepki gibi görünse de beynimizin evrimsel kodlaması açısından son derece mantıklıdır. Peki bu döngü, yani görmeyeni görmeye zorlamaya çalışmak, tarihin hangi katmanlarında kendini göstermiş? Antik Yunan tragedyalarında bu tema defalarca karşımıza çıkar. Medea, Yason tarafından görülmek için her şeyi yapar. Tüm büyüsünü, sadakatini ve kimliğini sunar. Ve yine de Yason başka bir kadına gider. Medea'nın trajik sonu aslında görülmek için kendini tamamen yitiren birinin ne hale geldiğinin de en dramatik metaforudur. Orta Çağ Sufizminde ise tam tersine bir öğreti vardır. Mevlana'nın "gel, ne olursan ol yine gel" davetinin altında yatan mesaj şu:
Seni görecek olan seni bulur. Sen arama, sadece kendin ol. Sufi geleneği görülmenin bir çaba meselesi değil, bir çekim meselesi olduğunu asırlar önce söylemiş. 19. ve 20. yüzyılın psikoloji geleneğine geldiğimizde özellikle nesne ilişkileri kuramı bu dinamiği sistematik olarak ele alır. Winnicott'ın yansıtıcı anne kavramı çocuğun annenin gözlerinde kendini gördüğünü öğretir. Eğer anne gerçek anlamda orada değilse çocuk var olduğunu kanıtlamak için ömür boyu çabalayan bir yetişkin olur. Ve 21. yüzyılda nöro görüntüleme teknolojileriyle birlikte bu kadim öğretiler bilimsel verilerle de taçlandı. Beyin sosyal dışlanmayı fiziksel acıyla aynı bölgede işliyor. Görülmemek gerçek anlamda acı veriyor. Peki şimdi asıl soruya gelelim. Neden bazı insanlar bizi görmez? Yüzeysel cevap şudur. Çünkü benciller, narsistler ya da soğuklar. Ama bu yüzeysel analiz bizi bir adım bile ileriye götürmez. Çünkü kim olduklarını anlarsanız neden değişemeyeceklerini de anlarsınız. Ve bu farkındalık sizi kurtarır. Narsisistik kişilik yapısındaki birini ele alalım şimdi. Bu insan aynaya ve aynadaki kendi yansımasına bakmaktan başka bir şey yapmaz. Ve bu bir karakter kusuru değil, psikolojik bir yaradır. Çoğu zaman bu insanlar çocukluklarında fark edilmemiş, görülmemişlerdir. Beyinleri hayatta kalmak için bir strateji geliştirmiştir. Herkese ayna yap ve sadece kendi yansımana bak demiştir. Bu acı verici bir tablo. Ama bizi ilgilendiren şey şu, o ayna düzeneği içinde kimse için yer yok. Hiç olmadı, hiç olmayacak ve bu kişisel algılayabileceğimiz bir şey değil. Şimdi şöyle düşünelim. Kaygılı bağlanma stiline sahip biri bu dinamikle karşılaştığında ne olur sizce? İçsel alarm sistemi devreye girer. Tehlike var, bağ kopuyor diye feryat eder. Ve beyin de der ki daha fazla ver, daha fazla bir şeyler yap, daha fazla yanında ol. Ve bu tam olarak narsistin ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Sonsuz bir enerji kaynağı ve sonsuz bir onay deposu. Çünkü narsistik yara dolmayan bir kaptır. Ne kadar doldurursanız doldurun kap sürekli boşalır. Ve siz bir süre sonra aslında kendinizin tükendiğini fark edersiniz. Peki bu döngü neden kırılmaz? Çünkü her seferinde küçük bir ödül vardır. Küçücük. Güzel bir an, içinizi ısıtan bir bakış, bugün harikasın gibi bir cümle ve bu minik ödüller kaybetmeyi sürdürmenizi sağlar. Toksik ilişkiler tam olarak bu mekanizmayla çalışır. Şimdi bu 5 temel prensibe geçelim. Ama bunları soyut kurallar gibi değil, somut yaşam dönüşümleri gibi düşünün lütfen. Birinci prensip şu. Hazır olmayan toprağa bir tohum ekme. Başarılı, zeki ve derin insanlar bile bir başkasının davranışlarını adeta bir haritayı tarif eder gibi anlatır çoğunlukla. İşte şurada yaralanmış, burada kaybolmuş, tam olarak burayı onarırsam her şey düzelecek gibi şeyler. Ama onlara peki sen bu haritanın neresindesin diye sorsanız uzun bir sessizlikten sonra muhtemelen şu cevap gelir. Ben, ben o haritayı tutan kişiyim. Aslında bu hikayenin özüdür. Haritayı tutan kişi yolculuğun içinde değildir. İkinci prensip şu. Artık bir dilenci gibi sürekli bir şeyler istemeyeceğim. Sağlıklı bir ilişkide sevgi bir sipariş üzerine teslim edilen bir paket değildir. Karşılıklı sunulan bir armağandır. Ama toksik bir ilişkide sevgi bir tahsilat haline gelir ve siz sürekli tahsildar konumunda olursunuz. Kendinize şunu sorun. Onun bana verdiği kadar sevgiyi, ilgiyi ve saygıyı acaba ben kendime verseydim hayatım nasıl olurdu? Bu sorunun cevabı çoğu zaman sizi şok eder. Çünkü kendinize karşı gösterdiğiniz şefkat, onun size gösterdiğinden kat be kat daha fazladır. Ve üçüncü prensip, dengesiz bir terazide altın tartılmaz der. Toksik ilişkilerde garip bir dinamik oluşur. Bir taraf sürekli yukarı bakar, diğeri aşağıya. Bu bir eşitlik ilişkisi değildir. Siz taşıyansınız, o taşınan. Ve böylece siz sürekli gölgede kalırsınız. Kendinize şunu sorun. Bu ilişkide ben var mıyım? Benim sesim var mı? Benim duygularım, beklentilerim, arzularım, korkularım var mı? Hayallerim görülüyor mu? Yoksa ben sadece onun dünyasının dekoru muyum? Dördüncü prensip şunu söyler. Sessiz kalmak yalan söylemektir. İçerleme, söylenemeyen kelimelerin birikmesidir
ve bir gün öyle bir noktaya gelirsiniz ki tuzu uzatır mısın sorusu bile sizi bir anda patlatabilir. Bu sizin kontrolden çıkmanız değil, bu yıllarca bastırılmış gerçeğin bir şekilde nefes almaya çalışmasıdır. Bu yüzden duygusal makyaj yapmayı bırakın. Güvenli bağlanma stiline sahip insanların temel özelliği şudur: şu anda kötü hissediyorum ve bunu da seninle paylaşmak istiyorum diyebilir onlar. Bu bir zayıflık değildir. Bu ilişkiye duyulan saygının en saf ifadesidir. Beşinci prensip, fırtınada bile pusulan doğruyu gösterir der. Toksik ilişkilerde zamanla karşınızdaki kişinin seviyesine inersiniz. O bağırır, siz de bağırırsınız. O uzaklaşır, siz de soğursunuz. Ve bir gün aynaya baktığınızda tanıyamadığınız biriyle karşılaşırsınız. Bu yüzden de termostat olun ama termometre olmayın. Termometre ortamın sıcaklığını yansıtır. O da soğuksa termometre de soğur. Ama termostat kendi belirlediği sıcaklığı korur. Öyle olmamız gerekir. Bu onaylamak değildir. Bu senin fırtınan beni kontrolden çıkaramaz demektir. Narsistlerin kullandığı bir olta tekniği vardır. Sizi özellikle kızdıracak bir şey söylerler. Siz patladığınızda ise bak sen ne kadar da dengesizsin derler. Ama oltaya takılmadığınızda tüm planları bozulur. Ve siz şunu söyleyebilirsiniz: bu konuşma tarzı bana göre değil. Hazır olduğunda tekrar konuşabiliriz. Sonra da çıkarsınız. Bu bir kaçış değil. Bu saygınlığınızı korumaktır. Sizi görmeyenlere kendinizi göstermeye çalıştıkça kendi gözünüzde de kendi değerinizi küçültürsünüz. Ama kendi değerinizi koruduğunuzda sizi görmeyenler doğal olarak uzaklaşır ve sizi görenler de doğal olarak yakınlaşır. Bu 5 prensip kimseyi değiştirmek için değildir. Bu prensipler içinizdeki pusulayı düzeltmek içindir. Bir mum etrafındaki karanlığa kızmaz, sadece yanar ve gören gözler ışığı bulur. Görmeyenlerse karanlıkta kalır. Mumun sorumluluğu herkesi aydınlatmak değil, sadece ve sadece yanmaktır.